Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de tablolara tekrarlı veri girişini engellemeyi göstereceğim. Veri doğrulama ve eğersay kullanacağız. Öncelikle eğersayın kısaca ne işe yaradığını anlatayım. Bir tabloda verilen istenilen kritere uygun verileri sayar. Örneğin bu tabloda kaç adet X markasından satıldığını bulmak istiyoruz. Eşittir eğersay diyelim. Aralığımız marka sütununun aralığı. Noktalı virgül ölçütümüz de X markası olduğu için tırnak içinde X yazıyoruz. Kaç adet satılmış? 4 adet. Şimdi bunu veri doğrulamayla beraber kullanarak bir mantıksal sınama yaparak tablolara tekrarlı veri girişini engellemeye çalışacağız. Mesela TC kimlik numaralarında biliyorsunuz her kişiye ait bir tane TC kimlik numarası oluyor. Ve 11 haneli uzunluk olarak. Bu tabloya bir kişinin sadece bir numarası olduğu için, TC kimlik numarası olduğu için onun girişini sağlamaya çalışacağız. İkinci kez aynı TC kimlik numarası girildiği zaman hata mesajı verecek. Onu da göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle bir istediğiniz genişlikte seçebilirsiniz bu arada. Ben şu an şuraya aralığa kadar seçiyorum. Veri doğrulama. Şuna evet diyelim de tümünü sil diyelim. Daha önce vardı çünkü. Veri doğrulama diyorum. Burada izin verilen özel diyorum. Şunu biraz ortaya alayım. Eşittir. Formülümüzü giriyoruz. Eğer say. Parantez aç. Şu aralık. B2, B20 aralığı. Bunu F4'te sabitliyorum bir kere basaraktan. Noktalı virgül ölçütümüz neydi? B2. Eşittir 1 diyorum. Yani burada bir mantıksal sınama verdim. Bunun 1'e eşit olmasını istedim. Eğer 2'ye eşit olursa hata verecek. İsterseniz bunu eklersiniz. Öncelikle tamam diyelim. Daha sonra hata mesajı ekleriz. Şimdi TC kimlik numarasını tekrarlayalım. Bakalım nasıl bir hata verecek. Evet. Bu hücre için tanımlanmış veri doğrulama kısıtlarıyla eşleşmiyor diyor. Bakın yine tekrarlı veri girişine izin vermedi. Şöyle 333 girelim bakalım. Bakın buna izin verdi. Şimdi bir de buna hata mesajı ekleyelim. Özelden veri doğrulamayı seçelim. Şöyle üstüne gelelim. Hata uyarısı diyor. Mesela burada ne yapmasını istiyorsunuz? Uyarı verdikten sonra devam da edebilirsiniz. Sadece bilgi olarak, uyarı olarak kalmasını veya bilgi olarak kalmasını da isteyebilirsiniz. Ben durmasını istiyorum. Yani giremesini istiyorum. O yüzden şuraya uyarı yazalım. Sadece bir kere TC kimlik numarası girebilirsiniz diye uyarımızı yaptık. Tamam diyelim. Şimdi bir daha bakalım. Evet, yaptığımız pencere bu şekilde geliyor. Sadece bir kere TC kimlik numarası girebilirsiniz. Bir örnek daha yapalım ve videoyu bitirelim. Bu sefer de böyle bir tablomuz var. Tarih, temsilci, firma, fatura adedi, tutar, personel ID. Personel ID'ler de şirketin kendi içindeki ID numaraları olsun ve bir tane olsun bunlardan. Tekrarlı veri girişini engellemek istiyoruz. Yine şöyle tablomuzu seçelim. Veri diyelim. Veri doğrulama. Şuradan özeli seçelim. Formül eşittir eğer say. Aç parantez. Şu aralığı seçiyorum. F4'te sabitledim. Ölçütümüz yine şurası olabilir. F2 diyelim.
parantezi kapatıp eşittir 1 mantıksal sınamasını veriyorum. Yani 1'e eşit olsun. Bu eğer say formülünün sonucu 1'e eşit olsun istiyorum. Hata uyarısı da bu sefer de mesela bilgi olarak versin. Ya da uyarı. Yani yeniden durma diyelim. Amaç girilmesin ya. Yine uyarı diyelim. Kontrol ediniz. Tekrarlı veri diyelim buna da. Şöyle. Tamam diyeyim. Şimdi mesela şu ilk satırdaki değeri girmeye çalışalım. Evet, olmadı. Gelelim şuraya mesela. Bakın yine olmadı. Ama tabii yüz aralığı dar tuttuğumuz için, yani şuraya kadar tuttuğumuz için aynı veriyi buraya girebiliyoruz. Evet, bu şekilde tablolarınıza tekrarlanan sayıları girişini engelleyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.